Bazı filmler vardır, büyük bütçeleri yoktur. Görüntüleri bağırmaz, hikayesi acele etmez. Ama insanın kalbine, içindeki en derin, en karanlık bölgelere sessizce sızar. Takva tam olarak böyle bir film. Yıllar önce çekildi, ödüller aldı, övüldü. Ama hala çok az insan bu filmin ne kadar güçlü bir hikaye anlattığını biliyor. Dışarıdan bakınca dini bir film gibi görünebilir. Ama aslında bu film insanın kendi içindeki çatışmalarla, tutkularıyla, korkularıyla, dünyayla kurduğu ilişkilerle ilgili. Takva bir din filmi değil, bir insan filmi, bir iç hesaplaşma filmi. Yani din üzerinden insanı anlatan bir film. Türkiye sinemasının en rafine, en cesur, en içe işleyen filmlerinden biri. Ama ne yazık ki hala hak ettiği kadar konuşulmuyor. Gelin bu filme bir de beraber bakalım. Filmde mütevazı, kendi halinde yaşayan bir adamla tanışıyoruz. Muharrem. Hayatı basit, dünya ile mesafeli, her şey Allah korkusuyla şekillenmiş bir adam. O yüzden tüm yaşamını sakınmak üzerine kurmuş. Ev, iş, dergah, ibadet. Kimseyle fazla konuşmaz, kimseyi kırmaz, kimseye bulaşmaz. Sanki sürekli bir sınava hazırlanıyormuş gibi. Ama film bize şunu hissettiriyor. Muharrem aslında dışarıdan değil, kendi içinden korkuyor. Kendindeki arzudan, kontrol edemediği duygularından, insani zaaflarından. Ve bu yüzden dünya ona uzak değil, sadece korkutucu. Ama film bize şunu gösteriyor. Kendi içine kapanarak dünyadan kaçamazsın. Dünya elbet bir gün seni bulur. İşte tam da burada film bir kırılma yapıyor. Bir gün bağlı olduğu tarikat Muharrem'i göreve çağırıyor. Ve o ana kadar dışarıdan baktığı, o çok korktuğu dünyanın tam içine itiliyor. Kira toplamak, insanlarla muhatap olmak, parayla, güçle, sorumlulukla yüzleşmek ve film burada çok önemli bir soruyu fısıldıyor. İnsanın imanı dünya karşısında ne kadar dayanabilir? Takvanın etkisi dev olaylardan değil, küçük ayrıntılardan geliyor. Bir kiracının kapıyı yüzüne kapatması, bir kadının gölgesinin zihnine düşmesi, bir adamın ona üstünlük taslaması. Bu sahneler dışarıdan sıradan ama Muharrem'in iç dünyasında dev çatlaklar açıyor. Çünkü o bu dünyanın oyunlarını bilmiyor. Savunmasız, ham ve çırılçıplak. Ve en önemlisi Muharrem'i iki arada bir derede bırakan o kiracı meselesi. Kirasını düzenli ödeyen bir esnaf var. Adamın tek suçu rakı içmek. Muharrem bu yüzden onu dükkandan çıkartmak istiyor ve çıkarıyor da. Ama diğer tarafta kirasını ödeyemeyen, ailesi hasta olan dindar bir kiracı var. Muharrem günaha girmemek ve onlara yardımcı olmak için ondan kira almak istemiyor. Durumu üstüne ilettiğinde aldığı cevap şu. Eğer ondan kira almazsan bu dergahtan bir öğrenciyi göndereceğiz. Seçimini sen yap diyorlar. Muharrem bir anda duvarın önünde kalıyor. Adalet mi, merhamet mi, dindarlık mı, sorumluluk mu? Kirasını ödeyeni rakı içiyor diye cezalandırıyorsun ama kirasını ödemeyeni dindar diye koruyorsun. Peki bu adalet mi? Peki bu karar kimin günahı olacak? Muharrem'in adalet duygusu, dini korkuları, merhamet isteği hepsi birbirine karışıyor. Ve böylece film Muharrem'in içindeki çatlığı daha da büyütüyor. Muharrem görevine devam ettikçe kendi içindeki sesler de büyüyor. Terlemeler, uykusuzluk, kabuslar, kendine yabancılaşma. Bütün bunlar bir şey işaret ediyor. İnsan en büyük savaşı kendi içindeki karanlıkla verir. Film din üzerinden insan psikolojisini anlatıyor ama kimseyi yargılamadan veya kimseye doğrudan bir ders vermeden yapıyor bunu. Takvanın en etkileyici yanlarından biri hikayenin, karakterin psikolojisiyle birlikte görsel olarak da değişmesi. Muharrem günahlarla, baskılarla, arzularıyla yüzleştikçe odalar küçülüyor. Koridorlar uzuyor. Duvarlar üstüne yıkılacakmış gibi yaklaşıyor. Kamera sabit durmuyor. Onu sıkıştırıyor, nefesini kesiyor, yalnızlığını büyütüyor. Bu sadece estetik bir tercih değil. Bu, Muharrem'in içindeki sıkışmışlığın seyirciye de fiziksel olarak hissettirilmesi. Film, seni izleyen olmaktan çıkarıp seni Muharrem'in zihnine kilitliyor. Muharrem boğulurken seni de içine çekiyor. Filmin müzikleri tam da bu atmosfer hizmet ediyor. Gösterişli değil, öne çıkmak için bağırmıyor. Ama fonda titreşen o minimal etnik ezgiler Muharrem'in iç gerilimini daha da büyütüyor. Hatta bazı sahnelerde müzik tamamen yok oluyor. Sessizlik bir karabasan gibi çöküyor üzerine. Bu sessizlik bile filmin bir parçası. Bir tür görünmez baskı. Ve bütün bu karmaşık dünyayı zihninde taşıyan kişi. Usta oyuncu Erkan Can. Türk sinemasında eşi az görülen bir performans.
Filmde Erkan Can neredeyse hiç konuşmuyor ama gözleri sürekli bir şeyler anlatıyor. Korku, utanç, merak, arzu, isyan, her bakışında başka bir korku, her nefesinde başka bir yük, her ter damlasında başka bir çatışma var. Konuşmasa bile ne düşündüğünü anlıyorsunuz. Takva ayrıntılarla konuşan bir film. Muharrem'in terlemesi, ayağının takılması, bir kapının önünde durup geri dönmesi, bir bakışın fazla uzun sürmesi hepsi bilinçli. Hatta Muharrem'in kıyafetlerinin rengi bile zamanla koyulaşıyor. Bu bile karakterin karanlığa gömülüşünün sembolü. Dervişlerin arka planda fısıltıyla okuduğu zikirler, zenginlerin oturduğu geniş oda ile Muharrem'in sıkıştığı küçük odalar arasındaki kontrast, hepsi filmdeki sınıf, güç ve iman temasını pekiştiriyor. Finale doğru Muharrem adeta bu yükün altında eziliyor. İnancı, korkuları, arzuları birbirine giriyor. İçindeki yük daha da ağırlaşıyor. Ve final sahnesi. Bir insanın kendi inançları ile dünyadaki gerçekler arasında sıkıştığında ne hale gelebileceğinin en net göstergesi. Sessiz ama yumruk gibi. Ve insan izlerken şu soruyu soruyor. Ben bu adamın yerinde olsam ne yapardım? Takva ödüller topladı, eleştirmenler tarafından övüldü, hatta uluslararası festivallerde bile ses getirdi. Ama Türkiye'de ilginç bir şekilde ikiye bölündü. Bir kısım filmdeki cesareti, samimiyeti ve gerçekliği çok sevdi. Diğer kısım ise konulara fazla derin girdiğini düşünerek mesafeli durdu. Bazı çevrelerde film uzun süre konuşulmaması gereken bir yapım gibi kenara itildi. Belki de bu yüzden bugün hala hak ettiği kadar bilinmiyor. Evet, işte böyle. Takva sakin görünen ama ağır bir film. İnsanın iç hesaplaşmasını, zaaflarını, günahla yüzleşmesini en çıplak şekilde gösteriyor. Bittiğinde sadece Muharrem'in hikayesi bitmiyor. Senin kendi içindeki bir şey de harekete geçiyor. Sessiz ama tokat gibi çarpan filmleri seviyorsan Takva mutlaka izlemen gereken bir film. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutma. Yeni filmlerde görüşürüz. Kendine iyi bak.